Hiç düşündünüz mü? Vücudumuzdaki o küçücük, mikroskobik bir kodlama hatası nasıl olur da bir insanın bütün hayatını etkileyen devasa sonuçlar doğurabilir? İşte bugün tam da bu hikayeyi, kistik fibrozisi mercek altına alıyoruz. Tek bir gende başlayan ama bütün vücudu etkisi altına alan inanılmaz bir yolculuk bu. Peki bu konuyu nasıl ele alacağız? 4 adımda ilerleyeceğiz. Önce işin genetik kökenine ineceğiz. Sonra bu hatanın vücutta nasıl bir zincirleme reaksiyon başlattığına bakacağız. Üçüncü adımda bu durumun nasıl teşhis edildiğini göreceğiz ve son olarak da günümüzdeki tedavi ve yönetim planlarını keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. Evet, ilk bölümümüz tek bir genin hatası. Her şeyin başladığı o en temel noktaya, yani genetik kodumuza iniyoruz şimdi. Çünkü bir sorunu çözmenin ilk adımı onun kaynağını anlamaktır, değil mi? Şimdi sizi şaşırtacak bir rakamla başlayalım. Beyaz ırkta her 25 kişiden biri, evet yanlış duymadınız, 25 kişiden biri kistik fibrozise neden olan o hatalı genin bir kopyasını taşıyor. Yani hastalık nadir gibi görünse de aslında genetik yatkınlık hiç de az değil. Bu inanılmaz bir oran. Peki, nedir bu kistik fibrozis tam olarak? Bilimsel adı otozomal resesif, genetik bir hastalık. Kulağa karmaşık geliyor, biliyorum ama aslında mantığı çok basit. Bir çocuğun hasta olması için o hatalı geni hem annesinden hem de babasından alması gerekiyor. Yani sadece bir ebeveynden alması yetmiyor, ikisinden de gelmesi şart. İşte karşınızda bütün bu hikayenin başrol oyuncusu ya da belki de suçlusu mu demeliyiz, KFTR geni. Kendisi genetik haritamızda 7 numaralı kromozomda oturuyor. Görevi de çok önemli. KFTR adını verdiğimiz hayati bir proteinin üretim talimatlarını yani tarifini saklamak. Peki bu KFTR proteini ne iş yapar? Onu hücrelerimizin yüzeyindeki bir kapı bekçisi gibi düşünün. Görevi tuzun ve suyun hücre içine ve dışına kontrollü bir şekilde girip çıkmasını sağlamak. Bu öyle basit bir iş değil. Vücudumuzdaki pek çok dokunun sağlıklı kalabilmesi için bu hassas denge tek kelimeyle hayati. Ve bu kapı bekçisi öyle tek bir yerde nöbet tutmuyor. Vücudun adeta her köşesinde görev başında. Nerede mi? Hava yollarımızda, pankreasımızda, karaciğerimizde, ter bezlerimizde, bağırsaklarımızda, hatta üreme organlarımızda bile. İşte bu liste bile tek başına bize şunu söylüyor. Eğer bu kapı bekçisi bozulursa sorun sadece bir yerde kalmaz. Domino taşı gibi bütün vücuda etkiler. İşte şimdi o domino etkisine daha yakından bakacağız. İkinci bölümümüz vücuttaki zincirleme reaksiyon. O mikroskobik genetik hata nasıl oluyor da elle tutulur fiziksel bir probleme dönüşüyor. Gelin birlikte görelim. Peki o kapı bekçisi işini yapamazsa ne olur? Yani hücrelerimizin o hassas tuz ve su trafiği kontrolden çıkınca vücudun içinde neler yaşanmaya başlar? Süreç aslında bir zincirleme kaza gibi, bakın nasıl oluyor. Önce hatalı gen bozuk bir kapı bekçisi proteini üretiyor. Bu bozuk kapı tuzu yani klorürü hücrenin içinde kilitliyor, dışarı çıkmasına izin vermiyor. Vücudun temel bir kuralı var. Tuz nereye giderse su da peşinden gider. Hal böyle olunca su da hücrenin içine hücum ediyor. Sonuç ne mi? Hücrelerin dışındaki o koruyucu akışkan mukus tabakası tamamen susuz kalıyor ve kalın, yapışkan, adeta bir çamura dönüşüyor. İşte bu yapışkan çamur da vücuttaki bütün o minik kanalları, tüpleri tıkamaya başlıyor. Bu benzetme durumu mükemmel özetliyor aslında. Vücudun iç otoyollarında bir trafik sıkışıklığı. Düşünsenize, akciğerlerinizdeki o incecik hava yollarının veya pankreasınızdaki kanalların bu yapışkan balgamla tıkandığını. Tam bir felaket. Organlar görevlerini yapamaz hale geliyor ve zamanla bu tıkanıklık ciddi hasarlara yol açıyor. Ve bu trafik sıkışıklığının en tehlikeli, en ölümcül olduğu yer maalesef akciğerler. Rakam gerçekten çok çarpıcı. Kistik fibrozis kaynaklı ölümlerin neredeyse %90'ı akciğerlerdeki hasar yüzünden gerçekleşiyor. İşte tam da bu yüzden tedavi ve yönetim planlarında aslan payı her zaman solunum sistemine ayrılıyor. Peki, içeride bu kadar büyük bir savaş dönerken dışarıdan ne gibi belirtiler görülüyor? İşte geldik 3. bölümümüze. Hastalığın maskesini düşürmek. Yani belirtileri tanıyacağız ve teşhisin nasıl konulduğunu anlayacağız. Hastalık vücutta adeta iki ana cephede savaşıyor. Bir yanda solunum sistemi var, kronik, bitmek bilmeyen öksürükler, balgam, tekrarlayan enfeksiyonlar. Diğer yandaysa sindirim sistemi.
Yediği yemeği sindirememekten kaynaklanan beslenme yetersizliği, büyüme geriliği. Bu tablo aslında bize şunu çok net gösteriyor. Kistik fibrozis'in tek bir yüzü yok. Her hastada farklı belirtilerle, farklı ağırlıkta kendini gösterebiliyor. İyi de bu kadar farklı belirti varken doktorlar nasıl kesin emin oluyor? Cevap oldukça ilginç bir yerde gizli. Terde. Evet, ter testi bu hastalığın teşhisindeki altın standarttır. Yani en güvenilir yöntemdir. Neden mi? Çünkü o bozuk kapı bekçisi proteini ter bezlerinde de çalışıyor. Ve bozuk olduğu için kistik fibrosisli bireylerin terleri normalden çok daha tuzlu oluyor. İşte bu basit ama inanılmaz etkili testte terdeki bu aşırı tuzu yani klorürü ölçüyor. Elbette ter testi tek başına değil. Özellikle yeni doğan bebekler için topuktan alınan bir damla kanla yapılan tarama testleri var. Bir de tabii ki doğrudan sorunun kaynağına inen genetik testler. Bunlar DNA'daki o hatalı geni kesin olarak tespit ediyor. Hatta daha nadir durumlarda burun içindeki tuz dengesini ölçen özel testler bile kullanılabiliyor. Tanı kondu ve işte o andan itibaren ömür boyu sürecek bir mücadele başlıyor. Geldik son bölümümüze. Ömür boyu süren savaş planı. Bakalım bu zorlu hastalıkla başa çıkmak için ne gibi çok yönlü stratejiler uygulanıyor? Burada sihirli tek bir hap yok. Tedavi adeta bir orkestra gibi birlikte uyum içinde çalışan birçok farklı unsurdan oluşuyor. Hava yollarını sürekli temiz tutmak zorundasınız. Enfeksiyonlara karşı sürekli tetikte olmalısınız. Beslenme desteği hayati önem taşıyor. Ve tabii ki o yapışkan mukusa karşı savaşmak. Bütün bunlar tedavinin vazgeçilmez temel direkleri. Özellikle o yapışkan mukusla mücadelede iki çok akıllıca yöntem var. Biri Dornaz-alfa. Bu ilacı mukusun içindeki yapışkanlığı sağlayan DNA parçacıklarını kesen moleküler bir makas gibi düşünebilirsiniz. Diğeri ise hipertonik salin, yani yoğunlaştırılmış tuzlu su. Bunu soluduğunuzda fizik kuralı gereği hava yollarınıza su çekiyor ve mukusu doğal yoldan inceltip sulandırıyor. İkisi de harika stratejiler. Ve beslenme. Belki de bu savaşın en kritik cephelerinden biri. Neden? Çünkü pankreastaki kanallar tıkalı olduğu için hastalar yedikleri besinleri, özellikle de yağları sindiremiyor. Bu da demek oluyor ki normal bir insandan çok daha fazla kalori almak zorundalar. Her öğünle birlikte sindirime yardımcı enzim ilaçları kullanmaları gerekiyor. Vücudun depolayamadığı A, D, E, K gibi özel vitaminleri takviye olarak almaları şart. Ve tabii ki terle sürekli kaybettikleri tuzu da yerine koymaları lazım. Peki ya tüm bu tedavilere rağmen akciğerlerdeki hasar artık geri döndürülemez bir noktaya gelirse? İşte o zaman son dönem hastalığı için çok önemli bir seçenek devreye giriyor. Çift akciğer nakli. Bu gerçekten de hayatı uzatan, yaşam kalitesini bambaşka bir seviyeye taşıyabilen dev bir adım. Ve işte geldik en heyecan verici noktaya. Yıllar boyunca doktorlar sadece hastalığın yarattığı sorunlarla, yani belirtilerle savaştı. Ama artık bilim doğrudan sorunun kökenine, o bozuk kapı bekçisi proteinine odaklanan ilaçlar geliştirdi. Bu bizi o büyük soruya getiriyor. Tüm bu gelişmelerle birlikte kistik fibrozis için kesin bir tedavi, bir kür artık ufukta göründü mü? İşte bu sadece bilim dünyasının değil, dünya çapında milyonlarca insanın nefesini tutarak cevabını beklediği o büyük soru.